Yıllarca küresel ticaretin ve vizyoner projelerin parlayan yıldızı olarak savaşın asla uğramayacağı bir lüks ve güvenli liman olarak pazarlandı. Herkes Dubai'nin parıltılı gökdelenlerinin ve Abu Dhabi'nin milyarlarca dolarlık finans merkezlerinin yaşanan gerilimlerden hiçbir şekilde etkilenmeyeceğine inanıyordu. Liderler alışveriş merkezlerinde gülümseyerek poz verirken ufukta hiçbir tehlike yokmuş gibi davranıyorlardı. Hatta savaş koptuğunda bile Körfez'in bu korunaklı fanusunun çatlamayacağını sanıyorlardı. İşte o yağan füzeler ve dronlar en güvenli olduğu söylenen sığınağın kabusu oldu. 10 yıllardır marka Dubai üzerine inşa edilen o kusursuz ekonomik model nasıl bir anda sarsıldı? Şarapneller Burj Al Arab'ın bahçesine düşerken emlak piyasası nasıl panikle geriledi? Ülkenin havalimanları kilitlenirken zenginler kaçmak için neden çeyrek milyon dolar ödemek zorunda kaldı? Ve en önemlisi lüks başkent Dubai bitti mi? Editör Anlatıyor serimizin bu bölümünde savaşın Birleşik Arap Emirlikleri'ne nasıl derinden etkilediğine yakından bakıyoruz. Gezete ailesi olarak 3 milyon hedefine emin adımlarla ilerliyoruz. Türkiye ve dünya medyasında olmayan haberleri, içerikleri sizler için hazırlıyoruz. Eğer sizler de görülmeyeni görmek, gizli ve konuşulmayanları duymak istiyorsanız kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sadece son bir ayın bilançosu bile yaşanan depremin şiddetini gösteriyor. Dubai ve Abu Dhabi borsalarından tam 120 milyar dolar buhar olup uçtu. Suudi Arabistan veya Umman gibi ülkeler artan petrol fiyatlarıyla dengesini korurken petrolün yanı sıra ekonomik dönüşüm çerçevesinde turizm ve finans üzerine kurulan emirlikler modeli doğrudan kalbinden vuruldu. Savaşın başladığı o günlerde Dubai endeksi %16 çakıldı. Abu Dhabi endeksi ise aynı dönemde yaklaşık %9 geriledi. İran'ın fırlattığı balistik füzelerin ve dronların çoğu havada vurulmuş olsa da isabet edenler Palm Jumeirah ve Dubai Havalimanı gibi simge yapılarda hasara yol açtı. Ancak asıl yıkım gayrimenkul piyasasında yaşandı. Daha geçen yıl 147 milyar dolarlık işlem hacmiyle dünyanın en dinamik pazarı olan Dubai'de satışlar aniden 130 ila 50 oranında durdu bir süre. Bir de madalyonun görünmeyen yüzü var. Güvenli liman imajını korumak isteyen yönetim saldırıları görüntüleyen yabancılara yönelik kısıtlamaları artırdı. Sırf gökyüzündeki İran füzelerini telefonuna kaydettiği için 70 İngiliz vatandaşı gözaltına alındı. Bekleyen cezalarsa oldukça ağır. 260 bin dolara varan para cezaları ve 10 yıl hapis tehdidi. Öte yandan yılda 95 milyon yolcu ağırlayan Dubai Havalimanı 1 Mart'ta operasyonları durdurdu. 18 binden fazla uçuş iptal edildi. Otel rezervasyonları savaş sırasında çökerken Emirates ve Etihad milyarlarca dolarlık zarara uğradı. Zengin turistler ülkeden çıkmak için 250 bin dolarlık özel tahliye uçuşlarına hücum ederken akıllarda tek bir soru yankılanıyor. Küresel sermayenin o çok sevdiği Dubai bu enkazın altından eski şatafatıyla çıkabilecek mi? Sizlerin de bu konuda ne düşündüğünü merak ediyoruz. Sağdaki gerçekleri anlamak için ülkedeki somut yıkıma bakmak gerek. Tahran'ın elindeki binlerce füzeyi ilk olarak kime karşı kullanacağını sorsalar muhtemelen herkes hiç düşünmeden tek bir ülkenin adını verirdi. İsrail. Mantıken çatışmanın tam merkezindeki baş aktörün en ağır darbeyi alması bekleniyordu. İran belki İsrail'le savaştaydı ama füzelerin sağanak gibi yağdığı asıl yer Körfez'in ta kendisiydi. Listenin en başında açık ara farkla Birleşik Arap Emirlikleri var. Tek başına 2800'den fazla saldırının merkez üssü oldu. Sadece bu ülkeye fırlatılan mühimmatın içinde 537 balistik füze, 20 civarında seyir füzesi ve 2000'e aşkın kamikaze drone var. Diğer ülkelerin bilançosu ise ekranda gördüğünüz şekilde. İsrail'e yönelik füze ve drone saldırıları 300 ila 850 arasında kaldı. Yani Körfez bölgesi İsrail'den kat be kat daha ağır bir ateş altında kaldı. Paylaşılan bu tablo bize şüpheye yer bırakmayan bir gerçeği söylüyor. Yani en açık ara en çok hedef alınan yer emirlikler oldu. Yüksek çözünürlüklü uydu görüntülerine şöyle bir yakından bakın. El-Zafra hava üstündeki bazı noktalar İran'ın füze ve drone saldırılarının ardından kelimenin tam anlamıyla bir enkaza dönmüş. Hedef alınan yerleri incelediğimizde İran'ın Amerikan ordusuna ait uçak ve drone barınakları, devasa hangarlar, lojistik depoları ve doğrudan askerlerin kaldığı koğuşları nokta atışıyla vurduğunu görüyoruz. Görüntülerde bazı yapıların ağır hasar aldığı, bazılarının ise temeline kadar yerle bir edilip tamamen yok olduğu açıkça görülüyor. İşin sadece Amerika'yı değil, ev sahibi ülkeyi de derinden sarsan bir boyutu daha var. Olayın en çarpıcı detaylarından biri de şu: uydu görüntüleri emirliklerin gökyüzündeki stratejik gözü sayılan Saab Global Eye erken uyarı ve
kontrol uçaklarını barındıran özel hangarın da bu saldırılarda ağır hasar aldığını kesin olarak doğruluyor. İran'la savaşa giren Amerika, tetiği çeken Amerika, Körfez ülkelerini kendi bölgesel hesapları uğruna o ateş çemberinin tam ortasına atan yine Amerika. Washington'ın agresif stratejileri yüzünden Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt ve Ürdün gibi ülkeler aslında kendilerine ait olmayan bir savaşın doğrudan cephesi haline geldi. Sağdaki sonuç ne oldu? İran füzeleri yağarken bu ülkelerin hava savunma sistemleri, pahalı radarları ve mühimmat stokları aylar içinde eridi bitti. Peki toz bulutu dağıldığında o enkazın ortasında kazançlı çıkan taraf kim oldu sizce? Tabii ki Amerika. İran'ın saldırılarına uğrayan 3 kritik müttefiğine silah sattı o süreçte. Masada bölgedeki sarsılan savunma hatlarını yeniden ayağa kaldırmayı hedefleyen, toplam değeri 16,5 milyar doları aşan bir silah satışı onayı var. Yarısı 8,4 milyar doları bulan ve doğrudan Emirliklere satılan stratejik paketin içinde füzeler, İHA'lar, radar sistemleri ve F-16 filolarının acil mühimmat ihtiyacı mevcut. Olay sadece askeri üslerle sınırlı kalmadı tabi. İran medyası Emirliklerin ekonomik can damarı sayılan Füceyre petrol sanayi bölgesinin yüksek çözünürlüklü uydu görüntülerine servis etti. Drone saldırılarının ardından petrol tesislerinde tahribat meydana geldi. Yanan depolama tankları ve harabeye dönen altyapı sahadaki krizin boyutunu net bir şekilde belgeliyor. Asap petrol ve gazı işleme tesisi de İran saldırılarından ağır hasar aldı. Uydu görüntüleri tesisteki en az 2 farklı vurulma noktasından gökyüzüne yükselen yoğun siyah dumanları net bir şekilde gösteriyor. Petrol ve gaz merkezi Asap, Buhasa ve Habshan'a yapılan saldırılardan görüntüler de burada. Savaş ayrıca dijital altyapılara da yönelik oldu. Teknoloji şirketi Oracle'ın Dubai'deki ofisine saldırı düzenlendi. Emirlikler yetkilileri olayın yaşandığını doğrulasa da binadaki hasarın doğrudan bir isabetten değil, havada imha edilen mühimmat parçalarının düşmesiyle oluştuğunu savunuyor. Tabi hasarın kaynağı ne olursa olsun yaşanan bu olay Körfez'deki milyarlarca dolarlık yabancı teknoloji yatırımlarının fiziki olarak ne kadar ciddi bir risk altında olduğunu kanıtlıyor. Ayrıca Abu Dhabi ve Rahba bölgesinde Amazon'a ait olan 2 kritik veri merkezi dronlarla vuruldu. Tahran yönetimi bu tesisleri Amerikan ordusunun istihbarat ve yapay zeka operasyonlarına zemin sağladığı gerekçesiyle hedef aldı. Bu hamle dünya harp tarihinde büyük ölçekli küresel bulut bilişim sistemlerine yapılan ilk saldırı olarak tarihe geçti. Amazon'un Nimbus projesi üzerinden İsrail ordusunun Gazze'deki yapay zeka destekli bombardıman ve kitle gözetim ağını doğrudan beslediği gerçeği göz önüne alındığında tesislerin hedef alınması pek de şaşırtıcı durmuyor. Saldırının faturası anında günlük hayata da yansıdı. Tesislerin hasar almasıyla ülkedeki bankalar, ödeme sistemleri ve dijital uygulamalarda kesintiler yaşandı. Abu Dhabi'nin Amerikan ortaklıklarıyla bir teknoloji üssüne dönüşme planı da böylece yer almış oldu. Çünkü o yatırımlar ve teknoloji devleri her şeyden önce mutlak güvenlikle kesintisiz istikrar arar. Veri merkezlerinin füzelerle vurulabildiği bir çatışma ortamında oluşan bu derin güvensizlik, yabancı sermayenin bölgeyi artık öngörülemez bir risk alanı olarak görmesine yol açabilir. Tüm bu saldırılar sonrasında Emirlikler bir süre sert bir karşılık vermeye düşündü. Amerika ve diğer müttefikleriyle omuz omuza verip Hürmüz Boğazı'na askeri güç kullanarak zorla açmaya hazırlanıyorlardı. Hatta işi o kadar ciddiye aldılar ki Amerika gitsin bizim de hak iddia ettiğimiz Ebu Musa adası dahil o stratejik su yolundaki adaları işgal etsin fikrine bile ortaya attılar. Diplomatik cephede de boş durmadılar. Böyle bir askeri operasyona uluslararası meşruiyet kazandırmak için Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nden bir karar çıkartmaya uğraştılar. Hedefleri özellikle Asya ve Avrupa'daki askeri güçleri de işin içine çekerek devasa bir koalisyon kurmaktı. Emirlikler bu askeri seçeneği düşünürken İran da boş durmadı. Topraklarımı ele geçirmeye kalkan herhangi bir körfez ülkesinin sivil altyapısını başınıza yıkarım diyerek alttan alta emirliklere hedef gösterdi. Zaten yine hatırlatalım, şu ana kadar İran'dan en çok füze yiyen ülke İsrail'i bile geride bırakarak onlar oldu. Peki emirliklerden hiç karşılık geldi mi? İran düşmanlarına ait çok İHA düşürdü ama bir tanesi vardı ki sonradan yapılan incelemelerde sanılandan farklı olduğu anlaşıldı. Şiraz'da yere çakılan bu enkazın görüntüleri ilk etapta İran medyası tarafından Amerikan MQ-9 Reaper uçağı düşürdük şeklinde servis edildi. Ancak açık kaynak istihbarat analistleri kalıntıları detaylıca incelediğinde ortaya bambaşka bir tablo çıktı. Düşen Amerikan değil Çin yapımı bir Wing Long 2 İHA'sıydı. Bu detay cephedeki bütün diplomatik ve askeri denklemi sarsacak cinsten. Çünkü ne Amerika'nın ne İsrail'in ne de İran'ın kendi envanterinde bu platformdan var. Öyleyse İran'da düşürülen bu drone kime ait sorusunu sorabiliriz. Oklar doğrudan Körfez ülkelerinin
işaret ediyor. Bölgede Winglong 2 sistemlerini aktif olarak envanterinde bulunduran sadece 2 ülke var. Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri. Özellikle Abu Dhabi bu Çin menşeli sistemleri sınır ötesi operasyonlarda oldukça etkin kullanıyor. Örneğin Sudan'daki savaşta hızlı destek kuvvetlerinin bunlardan kullandıklarını biliyoruz. Hürmüz Boğazı'nın kontrolünü askeri güç kullanarak almak için Birleşmiş Milletler nezdinde kulis yapan bir yönetimden bahsediyoruz. Şu fotoğrafta gördüğümüz kendine has delta kanat yapısı ve tek motorlu tasarımıyla tanınan Miraj 2000. Bu uçağın Emirlikler Hava Kuvvetleri'ne ait olduğu söyleniyor. Ateşkes ilanının hemen ardından İran'ın Lavan Adası'ndaki petrol rafinerisine bombalama iddiasıyla gündemde. Sudan gibi bölgelerdeki vekalet savaşı tecrübesi ve elindeki sistemler düşünüldüğünde İran hava sahasına sızan bu durunun arkasındaki profil olma ihtimali son derece yüksek. Emirlikler açısından milyarlarca dolarlık yabancı sermayenin zihninde oluşan o derin kırılmayı tamir etmek çok daha zorlu bir süreç olacak. Yönetim şimdi sadece fiziki enkazı kaldırmakla uğraşmayacak. Aynı zamanda dünyaya 10 yıllardır vaat ettiği o sarsılmaz güven ve istikrar hikayesini de baştan yazmak zorunda kalacak.